Dil Pratik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda çeşitli günlük konuşmalar yoluyla dinleme ve konuşma becerilerimizi geliştireceğiz. İngilizce altyazı mevcuttur ve YouTube ayarlarındaki otomatik çeviri özelliğini kullanarak kolayca yerel dilinize geçebilirsiniz. Dil becerilerimizi her gün birlikte geliştirelim. Ders 1. Sağlık hizmetindeki zorluklar. Hey Anna, birçok hastanede tıbbi bakımın iyileştirilmesinin önündeki engelleri okudun mu? Merhaba John. Evet, kronik bir kaynak sıkıntısının ne sıklıkla yaşandığını görmek oldukça endişe verici. Kesinlikle. Birçok tesis tıbbi malzeme ve ekipman eksikliğiyle mücadele ediyor. Personel sıkıntısı da kaliteli bakımın sağlanmasında önemli zorluklar yaratabilir. Kesinlikle. Aşırı çalışan sağlık çalışanlarının her hastayla gerektiği gibi ilgilenmek için yeterli zamanı olmayabilir. Bu durum hem personeli hem de hastaları etkileyen tükenmişliğe yol açabilir. Bu zorlu bir döngü. Doğru. Ayrıca finansman sorunları hastanelerin gerekli iyileştirmeleri yapmasını engelleyebilir. Evet, sınırlı bütçeler teknolojiyi yükseltmeyi veya hizmetleri genişletmeyi zorlaştırır. Ayrıca hastaların sağlık hizmetlerine erişiminin özellikle kırsal alanlarda büyük bir engel olabileceğini de fark ettim. Kesinlikle. Uzak bölgelerdeki insanlar genellikle bakım almak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyor. Ulaşım özellikle yaşlılar veya sağlık sorunları olanlar için zorlayıcı olabilir. Kapsamlı çözümler gerektiren karmaşık bir sorundur. Bu sorunu çözmeye yönelik herhangi bir girişim duydunuz mu? Ben var. Bazı kuruluşlar sağlık hizmetlerine uzaktan erişimi iyileştirmek için teletıp üzerinde çalışıyor. Bu harika bir yenilik. Teletıp, hastanelere kolayca ulaşamayan hastalar için boşluğu doldurabilir. Kesinlikle. Ayrıca acil durumlarda çok önemli olabilecek, daha hızlı istişarelere de olanak tanır. Umarım daha fazla hastane bu teknolojileri benimser. Hasta bakımını gerçekten dönüştürebilir. Kesinlikle. Sağlık sorunlarıyla ilgili farkındalığın artması da değişimi tetikleyebilir. Evet, halkı zorluklar ve çözümler konusunda eğitmek, topluluk katılımını teşvik edebilir. Her şey sağlık hizmeti sağlayıcıları, politika yapıcılar ve topluluklar arasındaki işbirliğiyle ilgilidir. Kesinlikle. Birlikte daha verimli ve erişilebilir bir sağlık sistemi için çalışabiliriz. Devam eden çabalarla sağlık hizmetlerinde bu engellerin üstesinden gelebileceğimiz konusunda iyimserim. Ders 2. Kısa bir mola. Hey Anna, öğle yemeğinde ne olduğuna bakabilir misin lütfen? Aç ve yorgun hissediyorum. Merhaba John. Elbette. Sadece düşünüyordum. Ne yememiz gerektiği konusunda bir tercihiniz var mı? Gerçekten doyurucu bir şeyler yiyebilirim. Belki bir sandviç ya da sıcak bir çorba. Bir sandviç kulağa harika geliyor. Biraz taze sebze ve güzel bir sos ekleyebiliriz. Evet, ve belki yanında cips veya salata da olabilir. Mükemmel fikir.
Özellikle biraz fındık ve peynir eklersek salata ferahlatıcı olur. Bunu seviyorum. Belirli bir sandviç türü gibi özel bir isteğiniz var mı? Hindi, domuz pastırması ve avokadodan oluşan klasik bir kulüp sandviçi havasındayım. Çok güzel. Kulağa lezzetli geliyor. Domates çorbasıyla birlikte ızgara peynir yiyebilirim. Harika seçim. Izgara peynir çok rahatlatıcı oluyor. Özellikle de böyle yorgun bir günde. Kesinlikle. Yiyecek formunda sıcak bir kucaklaşmaya benziyor. Her zamanki yerimizden mi sipariş vereyim? Evet, bildiklerimizle yetinelim. Sandviçleri her zaman taze ve lezzetli. O zaman siparişi vereceğim. Tatlı olarak da biraz kurabiye almaya ne dersin? Ah, bu hoş bir ikram olurdu. Çikolatalı kurabiyeler her zaman favorimiz olmuştur. Kabul ediyorum. Bunları siparişe ekleyeceğim. Kesinlikle doyurucu bir yemek olacak. Bekleyemiyorum. İyi bir şeyler yemek kesinlikle enerjimizi artıracaktır. Kesinlikle. Ayrıca yoğun günümüze güzel bir mola. Kesinlikle. Öğle yemeğimizin tadını çıkaralım ve öğleden sonranın geri kalanında enerji depolayalım. Bir plana benziyor. Hemen şimdi arama yapacağım. Ders 3. Ova Kızılderilileri. Hey Anna, ova kızılderilileri ve onların avlanma teknikleri hakkında bir şeyler okuyordum. Merhaba John. Bu kulağa ilginç geliyor. Özellikle at sahibi olduktan sonra manda avladıklarını biliyorum. Kesinlikle. Atlara sahip olduktan sonra bufalo avlamak çok daha verimli ve dinamik hale geldi. Yaşam tarzlarını önemli ölçüde değiştirmiş olmalı. At sırtında avlanmak daha fazla hareketlilik sağlar. Kesinlikle. Ova kızılderilileri geniş ovalarda bufalo sürülerini kovalayabiliyordu ve bu onlar için oyunun kurallarını değiştiriyordu. Hayal edebiliyorum. Aynı zamanda daha fazla yer kaplamalarına ve daha kolay yiyecek bulmalarına da olanak sağladı. Silah kullanmaya başlamaları ise avlanma pratiklerini daha da değiştirdi. Evet, silahlarla bufaloları daha uzak bir mesafeden yakalayabilirler. Bu da onu avcılar için daha güvenli hale getirir. Sağ. Bu aynı zamanda daha fazla sayıda bufaloyu aynı anda avlayabilecekleri ve kabilelerini daha etkili bir şekilde destekleyebilecekleri anlamına da geliyordu. Bu büyüleyici. Yeni teknolojinin tanıtılması her zaman geleneksel uygulamaları etkiler. Kesinlikle. Bu değişikliklerin kültürlerini ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediğini görmek ilginç. Silahlara olan bağımlılığın doğayla ilişkilerini değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Muhtemelen öyle oldu. Daha fazla kaynak sağlarken aynı zamanda aşırı avlanmaya ve çevresel değişikliklere de yol açmış olabilir. Bu çok önemli bir nokta. Kaynak kullanımını sürdürülebilirlikle dengelemek her kültür için önemlidir. Evet, ova kızılderililerinin doğaya derin bir saygısı vardı ve bu, gelenek ve inançlarında da açıkça görülüyor. Toprakla olan bu bağ hayranım. Bu hepimizin bugünden öğrenebileceği bir şey, değil mi?
Kesinlikle. Çevre üzerindeki etkimizi anlamak gelecek nesiller için çok önemlidir. Tarihin bize sürdürülebilirlik ve doğaya saygı konusunda değerli dersler vermesini seviyorum. Kesinlikle. Geçmişi keşfetmek gelecek için daha iyi seçimler yapmamıza yardımcı olabilir. Ders 4. Mevsimler ve hava durumu. Hey Anna, kuzey bölgelerinde kışların çok soğuk ve karanlık olduğunu fark ettin mi? Merhaba John, bende var. Yılın o döneminde orada yaşayan insanlar için zor olsa gerek. Kesinlikle. Güneş ışığının eksikliği ruh halini ve enerji seviyelerini etkileyebilir. Bu doğru. Bazı insanların kış hüznüyle mücadele etmek için ışık terapisi kullandığını okudum. Evet, güneş ışığını simüle etmeye yardımcı olur ve onların refahını artırabilir. Peki ya yaz? O bölgelerde yazın oldukça kısa olduğunu duydum. Gerçekten bundan en iyi şekilde yararlanmaları gerekiyor. Kesinlikle. Sanki tüm açık hava aktivitelerini sadece birkaç aya sığdırıyorlar. Hayal edebiliyorum. Sıcak havayı kutlamak için özel bir yaz festivali yaptıklarını mı düşünüyorsunuz? Öyle inanıyorum. Pek çok kuzey topluluğunun kısa yaz mevsimini kucaklamak için festivalleri var. Kulağa harika geliyor. İnsanları bir araya getirmenin ve doğanın tadını çıkarmanın harika bir yolu olmalı. Evet, ayrıca bu etkinlikler sırasında yerel yiyecekleri, müziği ve el sanatlarını sergiliyorlar. Mevsimsel değişikliklerin benzersiz gelenekler ve kutlamalar getirebilmesini seviyorum. Kesinlikle. Farklı kültürlerin çevrelerine nasıl uyum sağladığını görmek büyüleyici. Adaptasyonlardan bahsetmişken, soğuk bölgelerdeki insanların rahat kalmanın özel yolları olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Genellikle yalıtımlı ceketler ve termal katmanlar gibi harika kışlık giysilere sahiptirler. Sıcak çikolata ve çay gibi sıcak içecekler de bu soğuk ayların vazgeçilmezi olmalı. Kesinlikle. Ateşin yanında sıcak bir içecekle rahatlamak çok davetkar geliyor. Bir gün kuzeyde bir kış yaşamayı çok isterim. Sırf bununla nasıl başa çıktıklarını görmek için. Bu bir macera olurdu. Karlı manzaraların ve rahat geleneklerin güzelliğini deneyimlemek. Evet, ve farklı insanların mevsimleri nasıl benimsediğini görmek ilginç olurdu. Her mevsimin kendine has bir çekiciliği vardır ve önemli olan her mevsimde neşe bulmaktır. Ders 5. Kozmosu keşfetmek. Hey Anna, Güneş'ten 7. gezegene Uranüs denildiğini biliyor muydun? Merhaba John. Evet, Uranüs, Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerle karşılaştırıldığında oldukça benzersizdir. Gerçekten öyle. Kendine özgü mavi rengi ve eğik ekseniyle tanınır. Bu eğim büyüleyici. Uranüs'ün neredeyse kendi tarafında dönmesini sağlar. Kesinlikle. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan çok soğuk bir atmosfere sahiptir. Onun da yüzükleri olduğunu okudum. Satürn'ünki kadar öne çıkmıyorlar ama yine de ilginçler. Evet,
Halkalar, benzersizliğini artıran buz ve kaya parçacıklarından oluşuyor. Eşsiz özelliklerinden bahsetmişken Uranüs'ün pek çok uydusu var değil mi? Öyle, bilinen 27 uydu var ve bunlardan bazılarının Miranda ve Titania gibi ilginç isimleri var. Bu isimler kulağa büyülü geliyor. Nasıl seçildiklerini merak ediyorum. İsimlerin çoğu edebiyattaki karakterlerden, özellikle de Shakespeare ve Alexander Pope'un eserlerinden geliyor. Çok havalı. Edebiyat ve bilimin bu şekilde kesişebilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle, astronomi çalışmalarına bir hikaye anlatımı katmanı ekler. Uranüs'e hiç teleskopla baktınız mı? Henüz değil ama çok isterim. Gezegenleri yakından görmek inanılmaz olmalı. Olurdu. Gök cisimlerini gözlemlemenin herkeste merak duygusunu tetikleyebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Gece gökyüzünde ve onun tüm gizemlerinde büyülü bir şeyler var. Yakın zamanda yıldızları gözlemleyeceğimiz bir gece planlamalı mıyız sence? Harika fikir. Yıldızların tadını çıkarırken Uranüs ve diğer gök cisimlerini arayabiliriz. Evet. Yıldızların altında öğrenmeyi ve rahatlamayı birleştirmenin mükemmel bir yolu gibi görünüyor. Bekleyemiyorum. Evreni birlikte keşfetmek unutulmaz bir deneyim olacak. Ders 6. Renklerin keyfi. Hey Anna, bu hafta sonu resim yapma şansın oldu mu? Merhaba John. Evet yaptım. Birbirinden güzel renklerin bir araya geldiğini görmek bana her zaman mutluluk veriyor. Kulağa harika geliyor. Neyi boyadın? Peyzaj üzerinde çalıştım. Yeşil ve mavinin karışımı çok huzur vericiydi. Manzaraları seviyorum. Gerçekten doğanın özünü yakalayabilirler. Kesinlikle. Siz de resim yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Yoksa sanatın başka bir biçimini mi tercih edersiniz? Aslında fotoğrafçılığı tercih ediyorum. Doğadaki renkleri yakalamak büyüleyici. Bu harika bir seçim. Fotoğraf çekmeyi sevdiğiniz bir konu var mı? Çiçek fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Renkleri o kadar canlı ve canlı ki. Çiçekler çok güzel. Bunları düzenlemekten de keyif alıyorum. Bir tablo yaratıyormuş gibi hissettiriyor. Bu, yaratıcılığı ifade etmenin harika bir yolu. Favori bir çiçeğiniz var mı? Ay çiçeklerine bayılırım. Parlak sarıları her zaman moralimi yükseltir. Ay çiçekleri muhteşem. Gerçekten herhangi bir alana sıcaklık getiriyorlar. Senden ne haber? Fotoğrafını çekmeyi en sevdiğiniz çiçek hangisi? Sanırım en sevdiğim orkideler. Eşsiz şekilleri ve renkleri büyüleyici. Orkideler zariftir. Herhangi bir düzenlemeye sofistike bir dokunuş katıyorlar. Kesinlikle. Hiç çiçek boyamayı denedin mi? Buldum ama ayrıntılarını doğru bir şekilde yakalamak zor. Hayal edebiliyorum. Yaprakların ve yaprakların incelikleri sağlam olmalıdır.
Evet ama iyi sonuçlandığında ödüllendirici oluyor. Bir gün resim yapmayı deneyeceğini düşünüyor musun? Olabilir. Renklerin tuval üzerinde nasıl karışık duygular yaratabileceğini keşfetmeyi çok isterim. Harika bir fikir gibi görünüyor. Sanat duyguları ifade etmenin harika bir yolu olabilir. Kesinlikle. Renklerin farklı ruh hallerini ve anıları nasıl uyandırabildiği büyüleyici. Ders 7. Son dokunuşlar. Hey Anna, raporun taslağını yazmayı bitirdim. Göndermeden önce incelemeniz için size göndereceğim. Merhaba John. Bu bir plana benziyor. Yakından bakacağım. Harika. Yazım hatalarını veya belirsiz bölümleri kontrol ettiğinizden emin olalım. Kesinlikle. Sönmeden önce her şeyin net ve cilalı olması önemlidir. Ayrıca temel mesajların etkili bir şekilde iletilmesini sağlamak istiyorum. İyi bir fikir. Hedef kitlemizin dikkatini çekmesi için ana noktaları vurgulamalıyız. Evet, madde işaretleri veya başlıklar kullanmak onu daha okunabilir hale getirebilir. Bu akıllıca bir yaklaşım. Görsel öğeler önemli bilgilerin vurgulanmasına gerçekten yardımcı olabilir. Ayrıca tüm gerçeklerin ve rakamların doğru olduğundan emin olmak için verileri 2 kez kontrol edeceğim. Kesinlikle. Doğruluk çok önemlidir. Özellikle de geniş çapta paylaşılacaksa. Birazdan göndereceğim. Sizce sona bir özet eklemeli miyiz? Bir özet faydalı olacaktır. Okuyuculara önemli çıkarımlar hakkında hızlı bir genel bakış sunar. Kabul ediyorum. Hatırlamalarını istediğimiz ana fikirleri güçlendirmeye yardımcı olabilir. İnceledikten sonra değişiklikleri sonuçlandırıp dağıtıma hazır hale getirebiliriz. Mükemmel. Önemli belgelere yeni gözlerle bakmak her zaman iyidir. Evet, işbirliği çoğu zaman daha iyi sonuçlara yol açar. Bu konuda birlikte çalışmamızı takdir ediyorum. Ben de. Fikirleri paylaşmak ve ekip olarak çalışmalarımızı geliştirmek güzel. İşimiz bittiğinde son versiyonu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında sizin için hazır olmasını sağlayacağım. Bu raporu parlatalım. Ders 8. Moda eşleştirmeleri. Hey Anna, bu hafta sonu için kıyafet fikirleri düşünüyordum. Ah, eğlenceli. Aklında ne var? Yüksek belli kot pantolon giymeyi düşündüm. Şu sıralar çok modalar. Kesinlikle. Yüksek belli jean pantolonları kısa üst ve deri ceketle kombinleyebilirsiniz. Kulağa şık geliyor. Deri ceketin kattığı keskin havayı seviyorum. Gerçekten öyle. Ayrıca kısa üst için kot pantolonla uyum sağlayacak farklı renkler seçebilirsiniz. Harika görünecek kırmızı bir bluzum var. Ne düşünüyorsun? Kırmızı bir kısa üst, koyu renkli kot pantolonla çok güzel bir şekilde ortaya çıkar. Cesur bir açıklama yapacak. Kesinlikle. Sizce hangi aksesuarları takmalıyım? Bir çift halka küpe ve birkaç katmanlı kolye, kıyafeti güzel bir şekilde tamamlayacak. Harika fikir.
Ayrıca her şeyi birbirine bağlayacak bazı bilek botlarım var. Mükemmel. Ayak bileği botları sofistike bir dokunuş katıyor. Herhangi bir makyaj yapmayı planlıyor musun? Doğal bir görünümle, belki biraz maskara ve dudak parlatıcısıyla sade tutmayı düşünüyordum. Kulağa hoş geliyor. Yeni bir görünüm. Cesur kıyafeti mükemmel bir şekilde dengeleyecektir. Hepsini denemek için sabırsızlanıyorum. Kendinize uygun kıyafet fikirleriniz var mı? Kot ceketle dökümlü bir elbise giymeyi düşünüyorum. Rahat ve sevimli. Kulağa çok hoş geliyor. Dökümlü elbiseler rahat bir hafta sonu havası için mükemmeldir. Kesinlikle. Hazır olduğumuzda kıyafetlerimizin birkaç fotoğrafını çekelim. Evet, stillerimizi bir arada yakalamak çok eğlenceli olacak. Ders 9. Macera bekliyor. Hey Anna, bu hafta sonu bazı parkurlara göz atmayı düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Bu harika bir fikir gibi görünüyor. Yürüyüş doğayla bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Yakınlarda güzel parkurların olduğunu duydum. Bunları birlikte keşfedebiliriz. Evet, eğer zamanımız olursa sonrasında su sporlarını deneyebiliriz. Hiç kayak yaptın mı? Ben var. Özellikle sakin bir gölde kano yapmak çok eğlencelidir. Bu aynı zamanda harika bir egzersiz. Denemeyi çok isterim. Suda kürek çekmek çok ferahlatıcı bir his veriyor. Kesinlikle. Ayrıca aktivitelerimizden sonra su kenarında eğlenmek için piknik yapabiliriz. Bu mükemmel bir plan. Rahatlamak ve açık havada yemeğin tadını çıkarmak güzel olurdu. Yakındaki deniz fenerini ziyaret etmeyi de unutmayın. Fotoğraflar için harika bir yer olabilir. Ah, evet. Deniz feneri güzel bir fon oluşturacaktır. Ayrıca arkalarındaki tarihi de seviyorum. Ben de. Genellikle gemileri kıyıya güvenli bir şekilde yönlendirmekle ilgili büyüleyici hikayeleri vardır. Denizcilik tarihinde bu kadar önem taşımaları şaşırtıcı. Kesinlikle. Gitmeden önce mutlaka hava durumunu kontrol edelim. İyi bir fikir. Yürüyüş ve su aktiviteleriyle keyifli bir gün geçirmek istiyoruz. Tahmini kontrol edip size bilgi vereceğim. Maceramız için heyecanlıyım. Ben de. Hafta sonunu dışarıda geçirmenin harika bir yolu gibi görünüyor. Doğanın sunduğu tüm güzellikleri deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ders 10. Gerçeğin bedeli. Hey Anna, Galileo'nun bilimsel inançları nedeniyle ev hapsiyle cezalandırıldığını biliyor muydun? Merhaba John. Evet. Keşifleri nedeniyle bu tür sonuçlarla yüzleşmesi büyüleyici ve trajik. Kesinlikle. O sadece bir bilim adamı değildi. Zamanının normlarına meydan okuyan devrimci bir düşünürdü. Sa, dünyanın güneş etrafında döndüğünü belirten güneş merkezli modele verdiği destek tartışmalıydı. Aslında o zamanlar kilise,
Her şeyin dünya etrafında döndüğü yer merkezli modele inanıyordu. Galileo'nun bu kadar güçlü kurumlara karşı durmasının ne kadar cesaret gerektirdiği inanılmaz. Evet, uyarıldıktan sonra bile bulgularını yayınlamaya devam etmesi, gerçeğe olan bağlılığını gösteriyor. Onun kararlılığına hayranım. Ev hapsinin işini etkilediğini düşünüyor musunuz? Bazı açılardan evet, hapsedildi ama yine de o dönemde önemli eserler yazmayı başardı. Bu çok etkileyici. İki Yeni Bilim adlı kitabı çığır açıcıydı ve modern fiziğin temellerini attı. Kesinlikle. Zor bir durumu daha fazla araştırma fırsatına dönüştürmesi şaşırtıcı. Zorlukların bilgide nasıl önemli ilerlemelere yol açabileceğini düşünmemi sağlıyor. Çok doğru. Galileo'nun hikayesi, gerçeğin peşinde koşmanın çoğu zaman fedakarlıklarla birlikte geldiğinin bir hatırlatıcısıdır. Ve bilimsel araştırmanın ve ifade özgürlüğünün önemini vurguluyor. Kesinlikle. Engeller ne olursa olsun her zaman sorgulamayı ve yeni fikirleri keşfetmeyi teşvik etmeliyiz. Kabul ediyorum. Bir bütün olarak bilimde ve toplumda ilerleme için hayati öneme sahiptir. Galileo'nun mirası bize zorluklar karşısında meraka ve azme değer vermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Ders 11. Sabah koşuşturması. Hey Anna, bu sabah evinden zamanında çıktın mı? Merhaba John. Yeterince adil. Yapmadım. Hazırlanmak için acele ediyordum. İlişki kurabilirim. Sabahlar çok telaşlı olabiliyor. Umarım trafik senin için çok kötü değildir. Şans eseri bugün hava şaşırtıcı derecede hafifti. Bir çıkmaza girmekten endişeleniyordum. Bu çok rahatlatıcı. Beklenmedik trafik gecikmelerinin beni geç bırakmasından nefret ediyorum. Kesinlikle. Her şeyi planladığınızda çok sinir bozucu olabilir. Genellikle kapıdan daha hızlı çıkmanıza yardımcı olacak bir sabah rutininiz var mı? Yapmaya çalışıyorum. Kıyafetlerimi bir gece önceden hazırlıyorum. Bu da gerçekten zaman kazanmama yardımcı oluyor. Akıllı hareket. Genellikle hızlı bir kahvaltı yaparım ama bazen acelem varsa kahvaltıyı atlarım. Kahvaltıyı atlamak iyi bir fikir değil. Güne enerjiyle başlamak önemli. Doğru. Bunun üzerinde gerçekten çalışmalıyım. Belki gece yulafı gibi çabuk bir şeyler hazırlayabilirim. Bu harika bir seçenek. Sağlıklıdır ve önceden yapabilirsiniz. Kesinlikle deneyeceğim. Besleyici bir kahvaltı yapmak daha odaklanmış hissetmeme yardımcı olabilir. Kesinlikle. Hatta sabah telaşının daha az stresli geçmesini bile sağlayabilir. Kesinlikle. İleriye yönelik planlama yapmanın günün nasıl başlayacağı konusunda büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Kabul ediyorum. İkimiz de sabah rutinlerimizi iyileştirmeye kendimizi adayalım. Bir plana benziyor. İşte daha sakin sabahlar ve daha az acele. Ders 12. Medyada şiddeti anlamak. Hey Anna, medyanın şiddet algısını nasıl etkilediğiyle ilgili bir makale okuyordum. Merhaba John.
Bu ilgi çekici bir konu. Makale ne diyordu? Şiddet içerikli programları izleyen çocukların gerçek hayatta şiddet içeren eylemleri taklit etme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. İlginç. Peki araştırmacılar bunu nasıl belirliyor? Genellikle zaman içindeki davranışları gözlemleyerek ve farklı grupları karşılaştırarak çeşitli çalışmalar yürütürler. Anlıyorum. Dolayısıyla sonuç çıkarmak için hem medya tüketimine hem de gerçek hayattaki eylemlere bakıyorlar. Kesinlikle. Medyada şiddete maruz kalmanın duyarsızlaşmayı artırabileceğini ancak bunun mutlaka şiddet içeren davranışlara yol açmayacağını buldular. Bu mantıklı. İnsanlar çoğu zaman kurgu ile gerçeği ayırt etme yeteneğine sahiptir. Sağ, aile ortamı, kişisel deneyimler gibi pek çok faktör de önemli rol oynuyor. Yani mesele sadece ne izledikleri değil. Bu onların tüm yetiştirilme tarzı ve sosyal bağlamları ile ilgilidir. Evet, destekleyici bir ortam, şiddet içeren medyanın olumsuz etkilerini azaltabilir. Ebeveyn rehberliğinin çocukların gördüklerini daha iyi işlemesine yardımcı olup olamayacağını merak ediyorum. Kesinlikle. İçeriği tartışmak çocukların hayal ile gerçeklik arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olabilir. Bu proaktif bir yaklaşım. Tükettikleri medya hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik edebilir. Kesinlikle. Medya okuryazarlığını öğretmek günümüzün dijital çağında çok önemlidir. Gençlerin izleyecekleri şeyler konusunda bilinçli seçimler yapmalarını sağlar. Kesinlikle. Medyanın etkisini anlamak daha sağlıklı tüketim alışkanlıklarına yol açabilir. Umarım daha fazla ebeveyn ve eğitimci bu konuşmamın öneminin farkına varır. Ben de. Her şey çocuklar için güvenli ve düşünceli bir ortam yaratmakla ilgilidir. Ders 13. Atıştırmalık saldırısı. Hey Anna, film gecemiz için biraz atıştırmalık alayım mı? Merhaba John. Evet. Harika bir film deneyimi için atıştırmalıklar olmazsa olmazdır. Mükemmel. Sizce neye sahip olmalıyız? Canım çıtır çıtır bir şeyler çekiyor. Cipslere ne dersiniz? Mükemmel seçim. Cipsler her zaman kalabalığın hoşuna gider. Birkaç farklı tat almalı mıyım? Kesinlikle. Çeşitlilik önemlidir. Belki biraz klasik tuzlu ve baharatlı bir tat da olabilir. Harika fikir. Ben de biraz kurabiye alacağım. En sevdiğiniz tür hangisi? Kesinlikle çikolata parçacıklı. Bunlarla yanlış gidemezsin. Bunları listeye ekleyeceğim. İstediğiniz başka ikramlar var mı? Biraz patlamış mısıra ne dersiniz? Bu klasik bir film atıştırması. Evet, patlamış mısır şarttır. Tereyağlı mı yoksa peynirli mi tercih edelim? Tereyağlı patlamış mısırı seviyorum. Bu da filmi daha da özel kılıyor. Bunu düşündükçe heyecanlanıyorum. Bu eğlenceli bir gece olacak. Lütfen kanalımıza abone olun, beğenin ve paylaşın. Desteğiniz daha harika içerikler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Teşekkür ederim.